Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir model başlayacağız. Modelimizde kullanacağım ip bebe yünü. Şöyle orta kalınlıkta bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Hep birlikte başlayalım. İlmeklerimi çıkardım. Birkaç sıra bir ters bir düz lastik hazırladım. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Şöyle. Her model 4 ilmekten oluşuyor. En sonuna da 2 tane kenar ilmeği ekliyoruz. Model 8 sıradan oluşuyor. 8 sıranın tekrarından devam edecek. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz örelim. Bakın kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan girerek bir ilmek çıkardım, aldım. Bunu örmüyorum bu şekilde. Daha sonra sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Şöyle. Devamında 3 ilmek düz. 3 düz ilmekten sonra bir sonraki ilmeğin arka boşluğundan girerek bir ilmek çıkardım, aldım sağ şişimde. Sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Devamında 3 ilmek düz. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra 3 ilmek düz. Bakın sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Kenar ilmeğinden önce bir tanem var. Yine bu ikisinin ara boşluğundan girdim. Bir ilmek çıkardım, aldım ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Evet, birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bakın burada ikili ilmeğimiz var. Bunun birincisini ters ördüm. Bu aradan çıkarttığım ilmek ve bir sonraki ilmeği de ikisini bir alarak bu taraftan aldım ve ters ördüm. Burada kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Bir önceki sırada artırma yaptığımız ilmeği arka yüzünde kesiyoruz tekrar. Devamında 3 ters ilmek. Bakın bu ikilinin birincisinde ters ördüm. Toplamda burada 3 ters ördüm. Şimdi 2 ilmeği bir alacağız. Aradan çıkardığımız ilmek ve bir sonraki ters olan ilmeğimizin ikisini bir alarak tek ilmeğe düşürelim. Kesme işlemi yapıyoruz burada. 3 ters ilmek. Şimdi bu 2 ilmeğimizi kestim ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. 3 ters. Sıradaki ilmek ve bir sonrakini alarak keselim. Sıra sonunda 1 2 ilmek ters, daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz, 2 yani toplamda 2 ilmek düz ördüm. Bakın şuradaki şu aradan çıkarttığım ilmeğe geldim yine. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Devamında 3 düz. Bu ilmeğimize geldik. Arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. İlmeğimi düz ördüm. İlmek çıkarıp aldıktan sonraki ilmeğimizi düz örüyoruz. Daha sonra 3 ilmek düz. Bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar. 3 düz. Bu ilmeğe gelince arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra
Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Sıra sonunda bir düz. Daha sonra kenar ilmeğini de düz ördüm. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece o ikili ilmeği bir öncekiyle alıyorum. Aradan çıkarttığımız ilmeği bakın. Dördüncü sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bakın burada bir, iki ilmek ters ördüm. Aradan çıkarttığım ilmeği ve de bir sonrakini bu şekilde aldım, ters ördüm ve kestim yani burada. 3 ters ilmek, sıradaki ilmeğim ve bir sonrakini alarak ters örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. 3 ters ilmek, sıradaki ilmeğimi aradan çıkarttım yani ilmek ve bir sonrakini aldım, ters ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Şöyle göstereyim. 3 ters ilmek ördüm burada. Aradan çıkarttığım ilmeğe geldim. Bunu ve bir sonrakini aldım, ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Sıra sonunda bir ters. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. Dördüncü sırayı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz. Bakın şu arada çıkarttığım ilmek. Bir arka boşluğundan yani sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım, sıradakini düz ördüm. 3 düz ilmek örelim. 3 düzden sonra aradan ilmek çıkartalım bir sonraki ilmeğin. Bunu aldım ve sıradakini düz ördüm. 3 düz ilmek, 2, 3. Arka boşluktan bir ilmek çıkardım, aldım ve bir sonrakini düz ördüm. 3 düz ilmek. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Sıra sonunda 2 düz. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Aradan çıkarttığım ilmeğe geldim. İpi kendimden tarafa aldım. Bir sonrakini de alarak burada ters ördüm ve kesmiş oldum. Tek ilmeğe düşürdüm. 3 ters ilmek, aradan çıkarttığım ilmek ve bir sonrakini keserek şöyle tek ilmeğe düşürdüm. 3 ters ilmek, arada çıkarttığım ilmek ve bir sonrakini aldım, ters örerek kestim. 3 ters ilmek, aradan çıkarttığım ilmek ve bir sonrakini de alarak kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. 6. sıramızı tamamladık. Şöyle. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın hemen kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Şöyle bakın burada tam kenar ilmeğine dayandı. İlmeklerimiz bitti. Devamında 3 ilmek düz. 3 düzden sonra yine aradan ilmek çıkartacağız. Şu şekilde aldım ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmek düz örelim arada. Daha sonra bir sonraki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartıp alalım ve sıradaki ilmeğimizi düz örelim. 3 düz, sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de
düz örerek 7. sırayı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ve 4 ilmek. Bakın 8. sıra arka yüzünde. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters, aradan çıkarttığımız ilmek ve bir sonrakini alarak kestim, ters örerek yani. 2 ilmeğimi topladım, ters ördüm ve kestim. Daha sonra 3 ilmek ters, 3 tersten sonra sıradaki ilmeğimizi keselim. 3 ters ilmek, sıradaki ilmeğimizi toplayarak keselim. 2 ilmeğimizi yani. 3 ters ilmek. Evet. Son 2 ilmeğim kaldı. Kenar ilmek ve aradan çıkarttığım ilmek. Bunun ikisini de aynı şekilde aldım, kestim. Kenar ilmeğim ve aradan çıkarttığım ilmeğin ikisini bir topladım, kestim. Evet, modeli bir kez kurduk. 8 sıradan oluşan, yani hep bu 8 sıranın tekrarını yapacağız. İsterseniz birinci sırayı beraber yine kuralım. Şurada birinci sırayı beraber kuralım. Ondan sonrasını siz daha rahatlıkla devam ettirebilirsiniz. Modelin birinci sırasını kuruyoruz. Bakın, kenar ilmeğimi örmeden aldım şu şekilde. 3 ilmek düz örüyorum. 2, 3. Kenar ilmeğinden sonra 3 düz, aradan çıkarttığım ilmeğe geldim. Bunun ikisini aradan yani çıkarttım, yine bir ilmek. Daha sonra bir düz ilmek ördüm. 3 düz ilmek. Aradan çıkarttığım ilmeğin yine arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım, aldım ve bu ilmeğimi düz ördüm. 3 düz ilmek devamında sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve devam, yani sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. 3 düz. Son ilmeğimin de yine bakın arka boşluğundan ilmek çıkardım, aldım. Bu ilmeğimi düz ördüm. Ve kenar ilmeğimi de düz örerek birinci sırayı beraber kurmuş olduk. Bakın, model böyle devam edecek. Hep bu 8 sıranın tekrarı oluşacak. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyebilirsiniz. Bunu da daha önce hazırladım. Şöyle, burada bir ters bir düz lastik uyguladım. Burada tekstil tipi lastiğin üzerine kurdum modeli. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde yaparsınız. Model lastik istiyor. Lastikten kurarsanız daha düzgün duracaktır. Evet, modelimiz böyle ilerliyor bakın. Şöyle, bu tarafta bu şekilde. Modelin arka yüzü de böyle. Kabarık görünen bir model şöyle. Yani bunu her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde. Yelek, hırka, süveter, atkı, bere hepsinde kullanılabilir. Bebek battaniyesinde de kullanabilirsiniz. Şöyle pufuduk pufuduk olur. Daha kalın ipler kullanırsınız. Etol şal yapımında da kullanabilirsiniz. Ona uygun ipler tercih edersiniz. Evet. Sizler nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.